Selam dostum. Sen de dramatik ve acı dolu bir filmin en orta yerinde herkes salya sümük ağlarken sadece dişlerini sıkmakla yetiniyorsan, Luna Park'taki gondola bindiğinde herkes çığlık çığlığıyken sen sadece gözlerini kapatmakla yetiniyorsan eğer, bu video tam sana göre. Bugün bastırılmış duygulardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İnsanlar duygularını neden bastırırlar? Duygularımızı bastırdığımızda başımıza ne gelir? Duygularımızı nasıl ve ne şekilde serbest bırakabiliriz? Öncelikle duygularımızı neden bastırırızdan başlayalım. Duygu bastırmak aslında birazcık çocuklukla alakalı. Daha doğrusu yaşamış olduğumuzda, hayatın bütün genel evrelerine baktığımızda yaşamış olduğumuz birçok olay çocukluğumuzdan getirdiğimiz belirli öğretilerle zaten gün yüzüne çıkıyor. Duygularımızı bastırmamızın sebebi de birazcık o zamana dayanıyor tabii ki. Çocukken neyi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Ailenizin, ebeveynlerinizin, size bakım veren insanların duygularınızı ifade etmenize ne kadar izin verdiği de çok önemli tabii ki. Sevindiğinizde gerçekten mutluluğunuzu üst düzeyde yaşayabiliyor muydunuz? Anormal tepkiler verebiliyor muydunuz? Ah harika diye bağırabiliyor muydunuz? Ağlamak istediğinizde ağlarken sürekli susturulmaya çalışıyor muydu mesela size ebeveynleriniz? Hayır, ağlayamazsın, sus, böyle olmaz, çok ses yapıyorsun, komşular duyacak gibi bir takım baskılarla aslında büyütüldüğümüz dönemler olmuştur birçoğumuzun. Fakat bazı insanlar o eşiği kırıp atabilirler. Yani hayır, bir zaman sonra duygusunu bastırma, ayrışma dediğimiz olay, duygumu bastırmayacağım, ifade edeceğim diyebilir. Bazılarımız hala o duygu baskınlığıyla kalıp yaşamaya devam edebilirler. Duygularımızı bastırmamızın birkaç temel unsuru vardır tabii ki. Güçsüz görünmek istememek gibi mesela. Ya da duygularımızı bastırmayıp duygumuzu açığa çıkardığımızda karşı tarafın bizi yanlış anlayacağı düşüncesi. Ya ben bunu böyle söyleyeceğim içimden geldiği gibi ama belki öyle anlamayacak. Böyle bir takım düşünceler aslında bizim bir zaman sonra duygu birikimimize sebep olur. Biz o duyguları tam olarak yaşayamadığımız, tam olarak işlemediğimiz için bir yerde küçük bir rafın içine koymuşuzdur, bir çekmeceye sıkıştırmışızdır ve orada biriktiriyoruzdur. Bastırıp biriktirdiğimiz duygular yıllar sonra bir evreye girerler. Bir sürü problem yaşamaya başlarız. Sinirlilik, uykusuzluk, insanlar bize eğer duygusunu ifade ediyorsa ve biz duygumuzu hep bastırdığımız için başkalarının duygu ifadelerine kapatırız kendi düşüncemizi, algımızı. Birileri bize acısından bahsetsin istemeyiz, mutluluğundan bahsetsin istemeyiz, onun duygusunu dinlemek istemeyiz. Zaten bu modern dünyanın içinde bunu her zaman söylüyorum. O kadar çok duygulara kapalı yaşıyoruz ki biz. Hani birbirimize nasılsını bile işimiz düştüğünde ikinci soruyu bugünün güzel geçiyor mu? Yani aslında orada nasılsın, nasıl hissediyorsunu gerçekten içten, kalpten birbirimize sormuyoruz. Tamamen günü kurtarmak, işte bir arkadaşa bir şey sorulması gerektiği için o soruyu sormak. Aa ne haber ya, sana bir şey soracaktım, müsait misin, ne? Olayı kapatmak, geçiştirmek. Zaten biz şu anda böyle bir düzenin içindeyiz. Ben bu düzenin böyle her ne kadar devam etmesini istemesem de yaşamış olduğumuz yeni bir sistem bize bunu getirmiş oldu maalesef. Doğru buluyor muyum? Doğru bulmuyorum. Burada önemli olan şey duygulara dokunabilmektir arkadaşlar. Başkalarının duygularına da dokunabilmek, kendi duygumuza da dokunabilmek. Çünkü her insan biricik ve özeldir bu konuda. Bastırdığımız duygular bir zaman sonra sadece fiziksel, sadece bedensel etkiler değil, ruhsal etkilere de sebep olabilirler. Dediğim gibi sinirlilik, uykusuzluk, gastroenteral problemler, işte mide problemleri, kabızlık problemleri, mesela çok kabız olan insanlarda da bunu çok fazla gözlemleriz biz. O kadar çok duygusunu kendi içinde bastırıp hani hiçbir şekilde bunu yansıtmamak için çok çaba sarf etmiştir mesela. Çünkü bağırsağımız biliyorsunuz ki bizim ikinci beynimiz. O da bir duygusal organ. Sizin her bastırdığınız duygu içeride birikmeye mahkumdur. Birikir ve bir zaman sonra hastalık olarak ortaya çıkar. Yani bunun aslına bakarsanız tek Türkçe meali bu. Şimdi biz bu duyguları bastırmamayı ne yapabiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Nasıl işleyebiliriz duygularımızı bastırmamayı? Bir kere etrafımızda şu tarz insanlar hepimizin vardır. İşte nankör olma, mutsuz olma, ben senin yaşındayken daha büyük problemler geçirdim. İşte ben üçüncüyü doğuruyordum, şu şekilde şiddet görüyordum. Sen de şükretmelisin. Ağlamayı bırak, mutsuz olmayı bırak, nankör olmayı bırak. Mutlu olmak için çok sebebim var. Yeni araba almışsınız, daha ne istiyorsun? Eşyaların güzel.
eşin iyi, sen iyisin, ay bir kere para kazanıyorsun, ne var hayatta bu kadar dert edecek? Maalesef bu tarz insanlar bizim duygularımızı bastırmamıza sebep olur arkadaşlar. Yani onları dinlediğiniz zaman belki siz o esnada gerçekten o duyguyu yaşamak, ağlamak, o duyguyu haykırmak. Ya hayır, ben bu duyguyla mutsuzum demek istediğiniz bir anda biri size nankörlüğünüzü vurguluyor. Yo, sen nankörsün aslında. Bir kere her şeyden önce böyle insanlardan kendinizi bir ayrıştırın. Bu tarz insanlarla duygu paylaşımı yapmamaya dikkat edin. Çünkü duygularınızı paylaştığınızda, geri bildirimi bu şekilde aldığınız zaman kendinizi yargılamaya başlarsınız. Bizim psikolojide en çok dikkat ettiğimiz şey insanın kendine acımasızca davranması, kendini acımasızca yargılamasıdır. Biz bu kısmı hiç sevmiyoruz. Hoşumuza giden bir durum değil bu. Çünkü böyle durumlarda duygunuzu tam yansıtamıyorsanız, tam yaşayamıyorsanız siz onu pat diye çekmeceye atmış oluyorsunuz. Bir gün bir şekilde hiç ummadık bir anda, hiç ummadık birine, belki hatalı belki hatasız, o duygu bir patlama gerçekleştirecek. Çünkü o küçücük bir duyguydu. Belki fındık kadardı. Büyüdü ceviz oldu, büyüdü elma oldu, büyüdü karpuz oldu. Bir zaman sonra artık onun genleşip büyüyebileceği bir alan kalmadığında sizin davranışlarınızla beraber gün yüzüne çıkacak. Çünkü siz onu kırmızı meşin bir top gibi denizin dibine bastırdınız. Elini üzerinizden çektiğiniz anda aynı hızda suyun yüzüne fırladı. Ve kime patladı, nasıl patladı hiçbir şekilde bunu anlayamazsınız. O yüzden mümkün olduğunca kendi duygunuzu tanımak için kendinizle iletişim halinde kalın. Bu bizim için çok önemlidir. Kendiyle iletişim kurmayan çok fazla insan var şu anda yaşadığımız dünyada. Ne sevdiğini bilmeyen, neyden hoşlandığını bilmeyen, kendine sorular sormayan, kendiyle date yapmayan çok fazla insan var. O yüzden mümkün olduğunca kendinize şu soruları sormaya dikkat edin. Ben bunu seviyor muyum? Ben bu işi yaparken mutlu muyum? Ben bu insanla görüşürken ben miyim? Bütün bunları yapıyorum ama aslında doğru noktada mıyım? Doğru mu hissediyorum? Kendinize, hatta o ortamdaysanız bile, bir restoranda bir yemek yerken, herhangi bir yerde, bir küçük tuvalet molasında bile, o banyoya girdiğinizde yüzünüze bir su çarpıp dur deyip kendinizi o duygudan bir ayrıştırın. Ben şu anda iyi hissediyor muyum? Ben mutlu muyum? Şimdi doğru nokta mı? Doğru mu hissediyorum acaba? Bunu kendinize sorduğunuz zaman aldığınız cevapların tamamı doğrudur. Çünkü siz orada kendinizle iletişime geçiyorsunuz. Bu iletişimi hiçbir şekilde koparmayın. Ha dersiniz ki ben bunu kendimle konuşarak yapamıyorum. Çünkü ben bu konuda duygumu o kadar çok bastırmışım ki artık kendimle telefonda bile konuşamıyorum diyorsanız kendinize mektup yazın. Bunu oturun, bir günlük tutun, bir kağıt tutun, bir müsvedde kağıda yazın. Ne olursa olsun gün içinde 2 kelime bile olsa kendinize ulaşabileceğiniz bütün yolları deneyin arkadaşlar. Mektupla ulaşıyorsanız kendinize mektupla. Maille ulaşıyorsanız maille, kendime not deyip buzdolabına yapıştırıp her sabah görmek istediğiniz bir notsa onu görün, ona bakın. Çünkü o sizsiniz, o kendinizsiniz. Çok sevdiğiniz, geçmişte çok mutlu olduğunuz bir anın fotoğrafını buzdolabının üzerine yapıştırın. Olmak istediğiniz o kız, o çocuk, o adam, o her neyse ona bakın, onunla göz göze gelin, iletişim halinde olun. Kendinizi yargılarken kendinize adil davranın lütfen. Ben burada bu hatayı yaptım ama işte benim yüzümden oldu, ben geç söyledim, o lafı orada değil de şurada demem lazımdı. Tartışma bitmiş, mesele bitmiş, her şey bitmiş, gece yatağa yatmışız, tam uyuyacağız. Ben böyle dediğim için böyle oldu. Ben neden geç ona cevap verdim? Keşke daha erken haddini bildirseydim. Geçmiş, geçmiştir arkadaşlar. Demek ki orada onun konuşulması gerekiyordu. Bitti, bu kadar. Kendinizi bu konularda yargılayıp hiçbir şekilde üzmeyin. Kendinizle kaliteli zaman geçirmek için elinizden geleni yapın. Ve mümkünse etrafınızda sizin duygularınızı algılamayan ya da algılamak istemeyen insanlara karşı belli bir tutum içinde olun. Yani bugün çok iyiyiz, yarın çok kötüyüz değil. Hayır, her şeyin bir sınırı olmalı. Her şeyin orta kahve gibi. Her şeyin bir ortası olması lazım. Yani ben sana duygumu anlattım ve senin bana verdiğin cevap eğer benim nankörlüğümse seninle duygumu paylaşmama gerek yok artık.
Çünkü sen bana baktığında sadece benim nankör olduğumu görebilirsin. Demek ki tırnak içinde benim duygum yok, sana işlemiyor. O yüzden mümkün olduğunca kendi duygularınızı işlemek için elinizden geleni yapın. Doğru işlenmeyen duygular yarın öbür gün karşınıza bambaşka şekilde çıkar. Yani bastırılmış duyguyu dediğim gibi serbest bırakabilirsiniz. Oturursunuz, kendinize ulaşmak için doğru müzik neyse onu bulursunuz. Doğru film neyse onu bulursunuz. Doğru insan neyse onu bulursunuz. Onunla beraber ya aslında ben böyle hissediyorum. Ben dilini çok sık kullanmaya başlayın hayatınızda. Bunu daha çok insanların yanındayken yapmaya başlayın. Çevrenizdeki insanlara karşı yapmaya başlayın. Ben bu yemeği beğenmedim. Ben bunu sevmedim. Ben burada rahat değilim. Bu koltuk bana iyi gelmedi. Burada oturmak istemiyorum. Burada durmak istemiyorum. Burası çok hoşuma gitti. Bunu çok sevdim. Bunun tadına bir kere daha bakabilir miyim? Ben bir parça daha yemek istiyorum. Kendinizle ilgili olan konularda bu duyguyu bastırmaktan vazgeçmenin temeli ben dilini kullanmaktır. Bunu ancak dışarıya böyle yansıtabilirsiniz. O yüzden bastırılmış duygular nasıl serbest bırakılır diye kendinize soru sorarsanız vereceğiniz cevap bu olmalı. Ben dilini kullanmak, etrafımda benim duygularımı anlamayan insanlardan uzak durmak, kendimle iletişimde kalmak. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bu konuda kendinizi dinlemek istiyorsanız eğer lütfen belki hemen şimdi, belki 10 dakika, belki yarım saat sonra bir kahve, bir çay, belki uygun bir müzik, belki uygun bir film, belki de uygun bir dost telefonun diğer ucunda. Hadi gel kahve içip yeniden başlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.